Merhabalar efendim, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, afiyetli misiniz? Bugün Adobe Illustrator'dayız ve Transform için daha detaylı göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki Instagram serilerimizin uzun hallerini çekiyoruz. Yakında da eğitim setlerimiz var. Yüksek ihtimal Blender'la başlayacağım. Ondan sonra işte Adobe ve Microsoft programları diye gidecektir. Hadi başlayalım. Öncelikle bu beyaz ekrandan biraz kaykılalım. Bunun için bak, Ctrl, Scroll yani mouse'un orta tuşuyla aşağı yukarı yaparsanız bu şekilde kaydırır. Alta basarsanız ileri geri gider. Yani yakınlaştırıp uzaklaştırır. Bilginiz olsun. Şöyle alalım. Çok beyazlık gözükmesin. Öncelikle sizin objeniz neyse işte kendinize göre ne belirtirseniz seçtik. Shift yardımıyla eşit şekilde yani düzgün şekilde büyüttük. Burada bir kenarlarını Direct Selection Tool yardımıyla doğru söyledim umarım. Bakalım. Tamam doğru. Okey. Bunu seçtik arkadaşlar. Öncelikle bir şöyle yana attık, tamam mı? Ctrl D yardımıyla bunları çoğaltıyoruz. Sonra hepsini seçiyoruz. Alt bak, bu arada kopyalarken alt tuşuna basıyorum. Hemen altı bak. Shift'e basılı tutuyorum ki eşit gitsin diye. Yoksa yamuk yumuk olur. Ctrl D yaptığımda bunları çoğaltıyor tabii ki. Bundan sonra ne yapıyoruz? Hepsini seçiyoruz. Object'e tıklıyoruz. Transform'a gelip Transform Each'e tıklıyoruz. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Sizin boyut yani ortanzal işte neymiş? Yanlamasına yani y ekseninde x ekseninde, vertical'da y ekseninde oluyor. Bilginiz olsun. Umarım doğru söylemişimdir. Yanlış. Evet doğru doğru. X y düzlemine göre doğru. Z düzlemi de olabilir. Emin değilim tam. İşte böyle yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu da hareket ettirme, yani şu kaplamanın dışına taşırtabiliyorsunuz. Buradan isterseniz direkt de zaten yazabilirsiniz. Problem değil. Rotasyon tamamen size kalmış. Burada bunları kapatıp açmanıza bile gerek yok. Durabilir. Random dediğinizde arkadaşlar bunlar artık farklı bir düzene geçiyor. Tabi ama bak, asıl burada büyük faktör başlıyor ki fark ettiyseniz artık konumları da farklı farklı olmaya başladı. Bu da böyle karmaşık hale getirmiş oluyor ama bunları pek ellemenizi tavsiye etmiyorum. Neden diyeceksiniz? Çok çok şekilleri bozuluyor. Yani mesela 100 yapalım bunu. Bunu da kaç mesela, böyle güzel orantıda ne oluyormuş mesela? Böyle çok küçültünce fark ettiyseniz çok bozulmalar oluyor. Güzel olmuyor. Yani misal böyle olabilir aynen. Bakın, gördünüz mü? Daha da küçüldü. Bazıları büyük kaldı. Bunları böyle yaparsanız tabii ona da göre bir açısal olarak da değişiklik gösterebilir. Bunlar daha çok konuma, yani şu eksen konumu var ya, şu kenarları. Bu zaten ünitede çok önemlidir bunlar mesela. Ben öyle diyeyim. Bu preview zaten kapattığınızda artık gözükmeye başlıyor. OK dediğimizde artık bu şekilde olmuş olur. Bunlarla tamamen artık size kalmış bir şey. Bunu nasıl yaparsınız? Bak, shift yardımıyla küçülttük. Bu arada ben şöyle seçelim. Şuradan alalım. Evet. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu içerik için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.